Merhaba, ben Soner San. Sıfırdan Sanat'a hoş geldin. Öncelikle çalıştığın alanda seni çizim yapmaya teşvik edecek estetik objeler bulundurmaya çalış. Bu objeleri zamanla daha yakından incelemesini öğreneceksin. Zamanla ışık, gölge ve form bilgin bu objelerin modelliği ile gelişecek. Fonda en sevdiğin şarkı listen, radyo kanalın veya podcast istasyonun açık olsun. Resimle müzik arasında bir anı yani hatıra oluşturmaya çalış. Ve ayrıca müziğin ritminden destek al. Resim defteri kullanma. Elinde yalnızca resim defteri varsa sayfalarını kopar ve defterden ayır. Kağıdı duralit gibi bağımsız hareket eden bir ahşap üzerine yerleştir. Kağıdı sabitlemek için kıskaç kullanma. Çizim yaparken kağıt her zaman hareket eder. Çizim yaptığın kağıt yüzeyi ile gözün arasındaki en doğru mesafe, kağıdın her noktasına rahatlıkla ulaşabildiğin mesafedir. Kağıt yüzeyi başınla aynı açıda olmalı ve gözlerin kağıdın merkez noktasını görüyor olmalı. Kağıt yüzeyini oluşturan dokuyu yani gözenekleri mutfakta kullanılan bir rendeye benzetebiliriz. Kağıt yüzeyi bir rende ise kalem bir peynirdir. Peynir rende yüzeyine sürüldüğünde nasıl kendi kütlesinden parçalar bırakır ise kalem de kağıt yüzeyine sürüldüğünde kendi kütlesindeki parçaları kağıdın gözenekleri içinde bırakır. Bu nedenle resim yaparken kullandığın kağıdın türü ve gözeneğindeki derinlik oranlarına dikkat etmelisin. Kendini geliştirmek için 35 santime 50 santim, Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek için 50 santime 70 santim boyutlarında resim kağıdı kullanmalısın. Resim malzemesi satan kırtasiyelerde bulabileceğin bu kağıdın dokusu ve gramajını mutlaka kontrol etmelisin. Kağıt ağırlık derecesi 150 gramdan fazla olmalı ve elini kağıt üzerinde gezdirdiğinde dokusunu mutlaka hissetmelisin. Kalem belki de resim çiziminde en önemli materyaldir. Öncelikle kalemlerin sertlik derecelerini bilmelisin. Bir kalemin sertlik derecesi aynı zamanda onun koyuluk, açıklık değerlerini de gösterir. Düşük dereceli kalemler kağıdın gözeneğini daha sert baskıladığı için kağıdın dokusunu daha çabuk kaybetmesini sağlar. Ayrıca kağıt sert bir zemin üzerindeyken kaleme uygulanan baskı kağıdın dokusunu kaybetmesini sağlayacaktır. Bu nedenle çizim yaptığın kağıdın altında en az 3-4 tane boş kağıt bulunması bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Bu çözüm ayrıca zemindeki pürüzlerin kağıda geçmesini de önleyecektir. İkinci olarak kalem ucunu doğru açmayı bilmelisin. Resim yaparken kalemtıraş kullanmamalısın. Bunun yerine kalemin ucunu maket bıçağı veya neşterle açmalısın. Bildiğin üzere bir kalemi satın aldığında formu koni şeklindeki silindir biçimindedir. Bu silindir formun uç kısmı sivri olduğu için kağıt üzerinde bıraktığı iz düşümü kütlesi kadardır. Bu silindir form yatay olarak kesildiğinde en fazla kendi kütlesi büyüklüğünde bir hacme sahip olacaktır. Fakat kalemin ucu çapraz bir eksende kesildiğinde kesilen açı oranında eliptik bir forma ulaşır ve açı genişledikçe kütlesinden daha geniş bir forma ulaşır. Böylece aynı kalem ile daha geniş bir iz düşüm oluşturabilirsin. Bu durum çizim ve tonlama yaparken işini kolaylaştıracağı gibi daha estetik bir desene sahip olmanı da sağlayacaktır. Silgi normalde hatalı bir çizgiyi düzeltmek için kullanılırken, resim yaparken ışık ve yansıma detaylarını oluşturmak için daha sık kullanılır. Resim yaparken sert silgi kullanmamalısın. Sert silgi kağıt yüzeyindeki gözenekleri ezerek kağıdın dokusunu kaybetmesine neden olur. Bu nedenle desen çalışmalarında hamur silgi diye bilinen yumuşak silgi kullanmalısın. Hamur silgiye ek olarak ışık ve diğer yansıma detaylarını rahatlıkla oluşturabilmen için kalem formunda ve orta sertlikteki silgileri kullanmalısın. Sabırla sonuna kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.